Düşünün bir kere, hayatının tamamını Tanrı'ya hizmete adamış bir Katolik rahip, ölümünün ardından öyle bir vasiyet bırakıyor ki içinde ateizm savunuluyor. Bugün Fransa kırsalında yaşamış Jean Meslier adındaki bu gizemli rahibin şok edici sırlarını ve aydınlanma çağını ateşleyen o meşhur metnini mercek altına alıyoruz. Şimdi sizi 18. yüzyılın başlarına, Fransa'nın Şampanya bölgesindeki küçük Etrepigny köyüne götürelim. Jean Meslier bu köyün rahibiydi. Cemaatine bağlılığıyla, yoksullara yardımlarıyla, kendi halinde sade yaşamıyla tanınıyordu. Yani dışarıdan baktığınızda inancına sonuna kadar sadık, sıradan bir din adamı portresi. Ama bu hikayenin sadece görünen yüzüydü. Asıl bomba yüzeyin altında saklıydı. Ve işte o an geldi. 1729'da öldüğünde odasında el yazması bir metin bulundu. Üzerindeki bu not, Messier'in 30 yıllık derin sessizliğinin ardındaki sır perdesini aralıyordu. Bu bir itiraf değildi, bu adeta bir manifestoydu. Peki ama bir rahibi hayatı boyunca inandığı, vaaz ettiği her şeyi reddetmeye iten şey ne olabilirdi? Öyleyse gelin rahibin bu gizli vasiyetinin ardındaki sır perdesini hep birlikte aralayalım. Bakın, Mesler'in felsefesi öyle fil dişi kulelerde oturup üretilmiş soyut düşüncelerden ibaret değil. Tam tersi. Onun isyanı bizzat yaşadığı, gördüğü acılardan, haksızlıklardan doğmuştu. Cemaatinin yerel soylular elinde nasıl ezildiğine her gün tanık oluyordu. Fikirleri yaşadığı dünyanın acımasız gerçekleriyle şekillenmişti. Peki Meslier bu kadar köklü eleştirilerini hangi felsefi temeli oturtuyordu? İşte burada karşımıza onun en güçlü silahı çıkıyor, sağduyu. Ama durun, onun sağduyu dediği şey bizim günlük hayatta kullandığımızdan biraz farklı. Bu basit bir halk bilgeliği değil. Bu aklın en temel sorulara titizlikle cesurca uygulanması. Meslier aslında bize meydan okuyordu. Sana anlatılan dogmaları al ve bu mantık süzgecinden geçir diyordu. İşte o sağduyu süzgecini teolojiye uyguladığında vardığı sonuç buydu. Çok çarpıcı değil mi? Ona göre teoloji, bilmediğimiz bir şeyi açıklamak için ondan daha da anlaşılmaz bir kavramı, yani Tanrı'yı ortaya atmaktan başka bir işe yaramıyordu. Bir hayaller ve çelişkiler yumağıydı adete. Meslier'e göre dinin insan zihninde kök salmasının formülü aslında çok basit ve iki temel üzerine kurulu. Birincisi, cehalet, yani bilinmeyene karşı duyulan o doğal merakın korkuya dönüştürülmesi. İkincisi de korku. Çünkü insanlar korktuklarında akıllarını, sorgulama yeteneklerini bir kenara bırakırlar. İşte bu iki duygu ona göre dogmatik inancın temelini oluşturuyor. Şimdi Meslier eleştirilerini bir adım daha ileri taşıyor ve doğrudan teolojinin kalbine, yani Tanrı kavramının kendi içindeki tutarsızlıklara odaklanıyor. İşte Messier'in işaret ettiği o mantıksal paradokslar. Düşünün bir, her şeye gücü yeten bir Tanrı var ama dünyadaki kötülüğü, acıyı bitiremiyor. Sonsuz derecede iyi bir varlık var ama etrafımız sefaletle dolu. Düzenin dostu bir Tanrı var ama evren bir kaos içinde. Messier'e göre bu sorular teolojik Tanrı tanımının akılla ne kadar çeliştiğinin en net kanıtıydı. Aslında Meslier'in bütün argümanı bu cümlede özetleniyor. Yani diyor ki, teoloji gizemleri çözmüyor. Tam tersine küçücük bir bulmacayı alıp yerine devasa, sonsuz bir bulmaca koyuyor. Anlaşılmaz olanı daha da anlaşılmaz olanla açıklama girişimi mantığın iflasıdır diyor. Meslier'in eleştiri okları sadece soyut Tanrı kavramına yönelik değildi. Şimdi sıra o inancın temelini oluşturan kutsal metinlere, yani İncil'e geliyor. Onu ilahi bir metin olarak değil, hatalarla dolu, insani bir belge olarak inceliyor. Meslier, kutsal metinlerin güvenilmez ve çelişkili olduğunu göstermek için çok somut örnekler veriyor. Mesela diyor ki, İsa'nın doğumundan sonra ne olduğuna bir bakın. Matta'ya göre aile katliamdan kaçmak için Mısır'a gidiyor. Luka'ya göre ise gayet huzurlu bir şekilde tapınağa gidip adak adıyorlar. Veya İsa'nın son sözleri. Birinde hep sizinle olacağım diyor, diğerinde ise havarilerinin gözü önünde göğe yükseliyor. Bu çelişkiler nasıl açıklanabilir diye soruyor. Ve bir diğer çarpıcı iddiası daha var. Hristiyanlıktaki mucizeler aslında hiç de orijinal değil. Aksine daha önceki pagan mitolojilerinde, eski masallarda zaten var olan kalıpları tekrar ediyor. Bakire'den doğum hikayesi mi? Roma'nın kurucusu Romulus'un hikayesine bakın. Ölüleri diriltme mi? Yunan mitolojisindeki Aesculapius'a bakın. Yani diyor ki bu olaylar ilahi bir kökenden çok eski kültürel mirasın bir yansıması. İyi ama bir köy rahibinin hayatı boyunca sakladığı bu kadar radikal düşünceler, ölümünden sonra nasıl oldu da dev bir muhalefet mirasına dönüştü? İşte bu olaylar zinciri, Meslier'i kimsenin tanımadığı bir köy rahibiyken, aydınlanma çağının kurucu figürlerinden birine dönüştürdü. O sessizce yazdığı metin,
Yıllar sonra Voltaire gibi bir devin eline geçince adeta bir meşaleye dönüştü. Ve etkisi o kadar büyük oldu ki Fransız devrimi sırasında devrimciler tarafından adına bir heykel dikilmesi bile teklif edildi. Bir adamın hayat boyu sakladığı düşünceler ölümünden sonra koca bir çağ şekillendirdi. Ve işte Jean Meslier'in yaklaşık 300 yıl önce ortaya attığı bu temel soru bugün hala tüm canlılığıyla karşımızda duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Körü körüne bağlanmak bir erdem midir, yoksa aklı ve sorgulamayı bir kenara bırakmak mıdır? İnanç ve akıl arasındaki o hassas denge. Belki de her çağın en temel felsefi tartışması budur.